Filipinlere gideceğiz de neden gidiyoruz? Ne var bu Filipinler'de? Sadece 3 tane örnek vereceğim. 1 saatlik vücut masajı $5. Sheraton gibi dünyaca ünlü bir otelde kalmanın geceliği kişi başı 517 lira. Ve kışın ortasında dünyanın bir ucunda birbirinden renkli sularda yüzmek. Sanırım bu söylediğim 3 şey cevap için yeterli olacaktır. Net bir şekilde söylüyorum. Bu videoyu izledikten sonra Filipinlere gitmenin zor ve karmaşık olmadığını öğreneceksiniz. Benim niyetim pahalı tur şirketlerine muhtaç kalmadan öz ve net bir şekilde Filipinlere nasıl gidilir bunun size cevabını vermek. Elinizden tutacağım sizi, uzatın elinizi. Filipinler'deki dünyaca ünlü Boracay Adası'na sizi götürüp otel odanıza yerleştireceğim. Eminim şu an bu videoyu izlerken herkesin gönlünde bir Filipinler tatili oluşmuştur. Tatille birlikte aklımızda da bir isim vardır. Zaten hemen aklımıza gelmiştir o kişi, hiç değişmez. Filipinlere gidişi öğrendikten sonra aklınızdaki o isimle bu tatil önerisini bir paylaşın. Bak ne kadar kolaymış, var mısın diye bir sorun. Yani bir şansınızı deneyin. Hayat sürprizlerle dolu, belki hiç ummadığınız bir şekilde sürpriz olur. O kişiyle kendinizi Filipinler'de bulursunuz. Önce inanmak gerekiyor. Ya şu cümleyi de gitmeden önce çok duydum. Abi biz kim, Filipinler kim? Biz anca filmlerde izleriz. Tur şirketi olmadan dünyanın bir ucuna gidilir mi ya? Yani rehbersiz olmaz o işler. Olmaz tabii. Ücretsiz rehberiniz karşınızda. Merhaba. Şu anda Benjamin TV'desin. Hoş geldin. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Bu videoda bazı markalar gözükebilir. Mevzuat gereği reklam yazıyorum. Herhangi bir işbirliğim yok ama mecbur bunları yazıyoruz. Köpeğim Mars'la birlikte klasik vedalaşmamızı yapacaktık ama gideceğim gün yağmur başladı. Mars'ın da gök gürültüsü fobisi var. Instagram'da bahsetmiştim. Onu evde bırakamadık. Onun da canına minnet. Havaalanına kadar bana eşlik etti. Vedalaşmamızı havaalanında yaptık. Bu soru çok soruluyor. Onun tek ailesi ben değilim. Yokluğumda ona annem baktı. Ya zaten bayağı zorlu bir yolculuk. Onun için de eziyet olurdu. O yüzden yanımda götürmedim. İstanbul Havaalanı'ndan ayrılış. Önce İstanbul'a gittim. İzmir'den böyle uzak diyarlara uçuş yok maalesef. İstanbul Havaalanı dış hatlar terminalinden bir giriş yaptık. Önce gittik, ne yaptık? Yurt dışı çıkış harç pullarımızı satın aldık. Ülkeden çıkarken bu pulları niye satın alıyoruz hala anlamış değilim. Umarım bu sistem bir an önce son bulur. Çok üzücü bir şey zaten. Zam falan da geldi. Neyse. Biletimiz ve pasaportumuzla birlikte pasaport memuruna doğru yürüyoruz. Bak yapamam edemem kimse demesin. Elinizden tutmuşçasına anlatıyorum. Bilet alımı, valiz teslimi, pasaport kontrolü, X-ray'den geçiş, işte kapıyı bulma, bir de tuvaletimiz geldi falan. Telaş etmeyin diye söylüyorum. Yurt dışı uçuşlarınıza mutlaka 2 saat önceden gelin. Bakın buraya da kocaman yazdım. Ben ne olur ne olmaz diye yanıma döviz olarak sadece $100 aldım. İhtiyacım olan para işini orada halledeceğim. Adaya vardığımızda bu işi de konuşacağız. Oranın para birimi peso. Filipinlere gidiş rotaları ve aktarmalar. Genelde Manila Havaalanı tercih ediyorlar. Bir de Taipei Havaalanı. Amacımız Katiklan'a ulaşmak. Şöyle haritadan da anlatayım. Bakın burası Manila, burası Taipei. Katiklan Havaalanı da şurada aşağıda. Amacımız bu adaya ulaşmak. Bahsettiğim bu iki havaalanından da Katiklan'a geçiş yapabiliyorsunuz. Katiklan dediğimiz yerde Boracay Adası'na en yakın havaalanı. Yani toplamda 2 tane uçak değiştireceksiniz. Peki ben size hangisini anlatacağım? İkisini de anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Manila ve Taipei Havaalanı arasındaki farklar. Tercihini sen yap. Uçuş süreleri ikisinin de aynı. Taipei Havaalanı uçuşlar daha ucuz, Manila'ya daha pahalı. Sebebi Manila'nın çok büyük bir aktarma merkezi olması. Manila'ya giden uçaklar çok dolu oluyor. Uçaklar full bir şekilde gidiyor. Taipei uçakları daha boş, hatta bayağı boş. Şansınıza böyle üçlü koltuklar bulup yayıla yayıla gidebiliyorsunuz. Manila vize istemiyor. Taipei vize istiyor ama ücretsiz bir şekilde 5 dakikada bu vizeyi internetten alabiliyorsunuz. Bakın açıklamaya bir link koydum. Oradaki formu dolduruyorsun. Bir gün sonra vizen mailine geliyor ücretsiz bir şekilde. Peki ben ne yaptım? O anda uçak biletini daha uygun buldum diye Taipei bileti aldım. Mevsimlere göre daha uygununu bulursanız siz Manila'ya da alabilirsiniz. Uçak yolculuğunda ne yaşayacağız abi? Şu uzun uçuşlar beni birazcık geriyor. Ben Türk Hava Yolları'nı tercih ettim. Hem bu ikramlar, yemekler hem de konfor konusunda bayağı iyiler. Tabii daha uygun fiyatlı uçuşlar bulabilirsiniz. Skyscanner isimli bir site var. Bakın buraya da yazdım. Bu siteyi mutlaka araştırın. Özellikle böyle gece 2'de 3'te bir ucuz bilet beliriyor. Onu denk getirebilirsiniz. Bileti çok uygun alabilirsiniz. Yani böyle ucuza bilet almak biraz emek işi. Bilgisayar başında biraz nöbet tutmalısınız. Hani diyorlar ya biz işte ucuz bileti bulamadık. Senin bulduğun bileti bulamadık. Ya kardeşim zaten herkes bulabilseydi o ucuz bilet olmazdı. Birazcık emek, geceliğin böyle nöbet tutun. Gece 2'de 3'te emin olun böyle bir tane ucuz bilet denk geliyor.
40 dakika kala bizi uçağa almaya başladılar. Dünyanın bir ucuna bambaşka mevsimi yaşayan bir ülkeye gittiğim için çocuklar gibi heyecanlıydım. Ne zaman yarım küre değiştirsem hep aynı duyguları yaşıyorum. Siz de böyle inşallah nasip olur giderseniz bu hissiyatları yaşayacaksınız. Uçakta çoğunlukla Tayvan vatandaşları vardı. Küçük bir not, çok saygılılar. Belki duymuşsunuzdur. Böyle saygılı ve medeni insanlarla 10 saat yolculuk yapmak da bence çok avantajlı. Uçağa da bindiğimde tamam dedim. Hesaplar tuttu. Uçak bildiğim boştu. Koca üçlü koltukta böyle yayılarak bir yolculuk yaşayacaktım. Sadece ben de değil tabii, birçok yolcunun da yan koltukları boştu. Herkes için rahat bir yolculuk olacaktı. Uçağımız kalkışa geçtikten 50 dakika sonra akşam yemeğimiz geldi. İşte bak, Türk Hava Yolları'nın bu olayını seviyorum. Şöyle menüyü de göstereyim. Izgara tavuk, mercimek, fava, minik bir salata tabağı, bir de tatlı. Yemeği yedikten sonra şu üçlü koltuğa bir uzanmışım abi. Bak rahat 3-4 saat uyumuşum. Ben uyuyamam edemem demeyin. Ya illaki uyuyorsunuz. Sonrasında tatlı bir müzikle bizi kahvaltı için uyandırdılar. Kahvaltım biter bitmez pilot Taipei Havaalanı için alçalışa geçiyoruz diye anons yaptı. İşte bu kadar. Bitti bile. Yani şu uzun uçuşları lütfen sorun etmeyin. İşte yemeği yedim, birazcık kestireyim, o işte ekrandan da biraz film izleyeyim falan derken yolcunuz bitiveriyor. İngilizcem yok abi benim. Korkuyorum. Tedirginim ya. Tedirginim yani. Bu İngilizce konusunu ne yapacağız? Şimdi İngilizce konusunda korkusu olanlar için kısa bir ara veriyorum. Bu yolculukta kullanabileceğiniz sadece 12 cümlelik bir İngilizce çalışması hazırladım. İsteyen olursa Instagram hesabımdan bana yazsın. Liste olarak göndereceğim. Ya o 12 cümle yetmez, başımıza bir şey gelir, endişe duyuyoruz falan diyenler, bakın buraya eşek kadar logosunu koydum. Google Translate uygulaması. Bunu mutlaka yola çıkmadan önce indirin. Emin olun işinize çok yarayacak. Bu uygulamayı kullanarak iletişim kuran yüzlerce turist gördüm. Bu arada aşağıda bir beğen butonu var. Kanalın algoritması için çok önemli. Sonuçta burası bizim dükkanımız, ekmek teknemiz. Bir hayırlı işler selamı vermek isteyen olursa aşağıdaki beğen tuşuna basarsa bana destek olmuş olur. Tabii zorunda değilsiniz. Gönül işi bu. Şimdiden teşekkür ederim. Taipei'ye geldik. Bu havaalanında ne yaşayacağız? Ne yaptık? Tayvan'a indik. Taipei havaalanına indikten sonra direkt pasaport memuruna doğru yürüyüşe geçtik. Pasaport memuru bize sadece mailimize gelen e-vizeyi sordu. Hani videonun başında anlatmıştım ya. Telefonumuzdan e-vizeyi gösterdik. Bize ne dönüş bileti sordular ne otel. Sadece o vizeyi gösterdik. Direkt damgayı bastılar. Pasaportu teslim alıp hemen valiz alanına gittik. Küçük bir valiz alanı vardı. Valiz alma süreci de 5-6 dakika falan sürdü. Bakın aşağıya yazıyorum. Royal Air Filipinler Havayolu Şirketi. Bu şirketin Taipei'den direkt Katiglan'a uçuşu var. Bu bileti tam 3 ay önce 1200 liraya satın almıştım. Kendi internet sitesinden alırsanız daha ucuza geliyor. Sitenin ismini de rahat bulun diye bakın aşağıya yazıyorum. Neyse, valizimizi aldıktan sonra Taipei Havaalanı'nın içinde küçük bir tren var. Şoförsüz bir tren. O trene biniyorsunuz, terminal değiştiriyorsunuz. Terminal 1'e gidiyorsunuz. Adaya giden uçaklar terminal 1'den kalkıyor. Ya olur da bulamam edemem diye korkmayın. Orada yüzlerce görevli var. Terminal 1'i sorun, zaten sizi yönlendiriyorlar. Peki biz diyelim Manila'ya daha ucuz bilet bulduk. Orada ne yaşayacaktık? Oldukça büyük bir havaalanı. Uçakların park etmesi birazcık zaman alıyor. Dünyaca ünlü aktarma merkezi olduğu için pasaportta da biraz uzun kuyruklar sürebiliyor. Yani bunları mutlaka not alın. Valiz alanına ulaşmak ve valizi almanız yaklaşık 45 dakika sürüyor. Manila havaalanındaki pasaport memurları da hiçbir şey sormuyor. Yani ne otel soruyorlar ne uçak bileti. Zaten vizesiz bir yer. Direkt mührü basıyorlar. Onu da söylemiş olayım. Abi pasaporttan geçtikten sonra valizimizi de alıyoruz. Terminaller arası otobüsle geçiş yapmamız gerekiyor. Otobüsler ücretsiz. Havaalanından dışarı çıkıyorsunuz. Otobüs duraklarını buluyorsunuz. Bakın ekranda da görüyorsunuz. İsterseniz fotoğrafını çekin. Şuradaki görevliye adaya giden uçak biletini gösteriyorsunuz. Bir tane randevu alıyorsunuz. Otobüsler yarım saatte bir kalkıyor. Diğer terminale de şehrin içinden gidiyorlar. Yani biraz trafiğe falan giriyorlar. Yani bu terminali değiştirmeniz, biletin check-in işlemleri, valizi almak falan, bunları hesaba katarsak Manila'dan aktarma yapacağınız diğer uçuş arasında minimum 4 saat olmalı. Eğer Taipei Havaalanı'ndan aktarma yapacaksanız da minimum 2,5 saat ayırmalısınız. Katiglan Havaalanı'na geldik. Orada ne yaşayacağız? Evet. Taipei Havaalanı'ndan ada uçağına bindik. Bayağı heyecanlıydım. Boracay Adası, yani adım adım yaklaşıyorduk. Uçuşumuz yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Uçakta hiçbir şey ikram etmediler. Yani su bile vermediler. Adalara giden uçaklar genelde böyleymiş, duymuştum. Uçağa binmeden önce yanınıza mutlaka su alın. Ve Katiglan Havaalanı'na uçağımız inmişti. Artık adadaydık. Hava kapalıydı bu arada. O gün bu konuda da şanslıydık çünkü böyle kötü bir sıcakla karşılaşmadık. Bu gördüğünüz Katiglan Havaalanı gerçekten çok küçük bir yer. Hiç endişe etmeyin. Yani böyle kaybolma şansınız yok. Zaten uçaktan indiğiniz anda bir tane oda var orada. Oraya giriyorsunuz. Direkt pasaport kuyruğu karşınıza çıkıyor.
Peki buradaki pasaporta ne sordular? Hiçbir şey. Zaten Türkiye vatandaşlarıyla ilgili bir şey okumuştum. Filipinler'de Türk vatandaşlarına pek bir şey sormuyorlarmış. Bir sebebini bilmiyorum. Gerçekten dedikleri gibi oldu. Pasaporttan rahat bir şekilde geçtik. Hemen arkasındaki küçük odaya girdik. Oradan valizlerimizi aldık. Valizleri bekleme süresi de 30 saniye sürdü. Şaka değil. 30 saniyede valizi aldık. Bakın bu süreleri söylüyorum, planlarınızı rahat yapın diye. Katiklan havaalanından limana nasıl geçeceğiz? Bu süreçte önemli. Havaalanından çıktıktan sonra Katiklan limanına gitmek için bir servise binmeniz gerekiyor. Bakın haritadan da gösteriyorum. Şurası havaalanı, şurası liman. Buradan buraya gideceğiz. Çok kısa bir mesafe. Adımınızı dışarıya attığınız anda tam karşıda 2 tane ofis göreceksiniz. İkisi de aynı fiyat, endişe etmeyin. 100 peso yani 59 lira. Biz para çekmedik. Nasıl alacağız bu bileti? Türkiye banka kartı veya kredi kartıyla komisyonsuz bir şekilde buradan bilet satın alabiliyorsunuz. Bakın zaten ben de para çekmedim. Yanımda sadece 100 dolar var. Onu da harcamadım. Birazdan para çekmeyi anlatacağım. Servis biletimizi aldıktan sonra bizi sıraya sokuyorlar. 5 dakikada bir servis aracı kalkıyor. Katiklan havaalanı ile liman arası da sadece 3 dakika sürüyor. Limana geldik. Ne yapacağız şimdi? Adaya geçeceğiz. Nasıl geçeceğiz bu adaya? Limanda indiğinizde direkt biletlerin satıldığı alana gidin. Size dışarıda bilet satmaya çalışacaklar. Sakın almayın. Bakın altını çiziyorum. Almayın. Tam 2 kat fiyat ödersiniz. Yani ne yapıyoruz? Direkt içeriye giriyoruz. İçerisi neresi? Böyle içerisi diyorsun. Bakın bu görüntülerde gördüğünüz yere giriyorsunuz. Burası genel bilet satış alanı. Bu bilgiler çok değerli, çok önemli. Lütfen bunları not alın. Buradaki bilet satış alanına girdikten sonra içeride yeşil ATM göreceksiniz. Bu yeşil ATM'den artık Türkiye kartıyla paranızı çekebilirsiniz. Ben toplamda 5000 peso çektim. Sadece 250 peso komisyon ödedim. Bakın bu gördüğünüz gişelerde bölümler var. Hepsinin üstünde yazıyor. Step 1, Step 2, Step 3, Step 4. 1 numaradan başlayıp 4 numaraya kadar sırasıyla verginizi ödeyerek ilerliyorsunuz. Şimdi vergi mi diyorsunuz? Ne vergisi bu? Filipinler'de bu meşhurdur. Ada vergisi ama gözünüz korkmasın. Öyle 2000 liralar 3000 lira ödemiyorsunuz. Ben vergiler dahil Boracay Adası'na tekne biletimi toplamda 500 pesoya satın aldım. O da 297 lira yapıyor. En son 4 numaradan bileti aldıktan sonra Boracay teknesine doğru ilerliyorsunuz. Zaten sizi yönlendiriyorlar. Yanlış tekneye binme şansınız yok, hiç endişe etmeyin. Biletinizde yazan numaralı koltuğa oturuyorsunuz. Boracay Adası'na doğru yola çıkıyorsunuz. Yanınızda da o kişi var. Hani videonun başında bahsetmiştim. Almışsınız abi valizlerinizi. Okyanusun üstünde böyle süzülerek dünyaca ünlü Boracay Adası'na, ya Filipinler'desin ya, tatile gidiyorsun. Bakın bunları onunla paylaşın diyorum ya. Anlatın, belki ne bileyim kendinizi Filipinler'de bulursunuz. Bir şeylere vesile olmaya çalışıyorum burada. Adamıza geldik. Otele nasıl gideceğiz? Boracay Adası'nın limanına vardıktan sonra gideceğimiz otel için tuk tuk kiraladık. Biz bu tuk tukları nereden bulacağız? Tekneden indiğiniz anda tuk tuk durakları var. Hemen karşınızda olacak. O durağı çekemedim. Elimde valiz vardı. Biraz da yorulmuştum. Kusura bakmayın, o görüntüleri çekemedim. Bu bindiğimiz tuk tuk araçlarında dolandırılma şansımız yok. Bak bu çok güzel bir haber. Çünkü adada tuk tuk tarife zorunluluğu var. Tarifeye koymuşlar. Bu turistleri dolandırmasınlar falan diye, bence çok güzel olmuş. Şoföre dedik ki biz Sheraton'a gideceğiz. Sheraton Oteli de adanın en sonunda yer alıyor. Bakın en sonunda olmasına rağmen sadece 250 peso ödedik. Tuk tuk fiyatları gayet uygun. Phuket'te biraz pahalıydı, hatırlarsınız o videolarımdan. Yani abi şimdi yolculuğa başladık. İçimden de bir ses. Ya diyorum ucuz otel tuttuk Sheraton. Yani acaba diyorum dolandırıldık mı? Hani Sheraton ismiyle açılmış bir çakma bir pansiyon olmasın falan. İşin aslı nedir, ne göreceğiz, gidiyoruz ama yani dolandırılmış da olabiliriz. Yani otele giderken sürekli aklımda inşallah pansiyon çıkmaz, dolandırılmamışızdır falan diye düşünmüştüm. Yalan yok. Ama abi otelin o sokağına girdiğimizde gördüm ki cidden Sheraton Oteli. Yani otele tam 10 ay önceden mail atmıştım. Phuket videolarımda da bahsetmiştim bunu. Aylar öncesinden otelle iletişime geçerseniz, öyle Booking'ten falan değil, direkt otelin internet sitesindeki mail adresine mail atarsanız, minik de bir pazarlık yaparsanız çok geçmiş tarihlerden çok uygun fiyatlara tutabilirsiniz. Tabii şu anda 2025 yılındayız. Enflasyon, yükselen kurlar, işte bunları hesaba katarsanız videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum, aynı fiyata bulamayabilirsiniz. Ama dünyaca ünlü Sheraton Oteli'nde hem de yılbaşı haftasında arkadaşlar, yılbaşı haftası, altını çiziyorum, bu rakama, yani sen nereye kalıyorsun ya Sheraton'da? 517 lira kahvaltıda dahil. Gerçekten yani bence çok iyi. Otelin içine girdik, bizi çok güzel karşıladılar. Boracay Adası'nda güvenli bir yerde kalacaktık. Odaya bir girdik, tertemizdi. Siz de görüntülerde
görüyorsunuz. Peki ben size sadece Sheraton Oteli'ni mi göstereceğim? Hayır. İkinci bölümde başka oteller de önereceğim. Hatta ikinci bölüme gelirseniz davet ediyorum. Sizi bu güzel adada minik bir gezintiye çıkaracağım. Birlikte hem plajları gezeceğiz hem de ada ile ilgili bir sürü bilgiler vereceğim. Yani sizlere güzel bir tatil programı hazırlayacağım. Bu bölümde benim görevim sizi otel odasına yerleştirmekti. Ben sözümü tuttum. Şimdi herkesin kendine şu soruyu sormasını istiyorum. Lütfen ekrana bir odaklanın, kendinize sorun. Bu videoyu izledikten sonra aklındaki o isim ne? Hani bir isim vardı ya. Filipinlere rahat bir şekilde gelip otel odana yerleşir misin? Bence bu videoyu izledikten sonra yapabilirsiniz. Buraya kadar izleyen var mı bilmiyorum. Varlığınızı da hissetmek istiyorum. Aşağıya yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Eğer bana da teşekkür etmek, destek olmak isterseniz alt kısımda bir katıl butonu var. Bakın buraya logosunu koydum. Katıl butonu bazen telefonlarda, televizyonlarda gözükmüyor. Bilgisayardan bakarsanız görebilirsiniz. Katıl butonuna tıklayanlar bana soru sorabiliyor. Benimle iletişime geçebiliyor. İsimlerinin yanında bir rozet çıkıyor. Ve videolarıma erken erişim sağlayabiliyorlar. En önemlisi de maceralarımda bana en büyük desteği vermiş oluyorlar. Şart değil tabii. Şimdiden teşekkür ederim. İkinci bölümde Boracay Adası'nda görüşmek dileğiyle. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Hoşça kalın.